Japon kültürünü merak ediyor musunuz? Ediyorsanız başlayalım. Japonlar başka birinin evini ziyaret ettiklerinde mutlaka küçük bir hediye götürüyorlar. Birisine yemeğe gidiyorlarsa genellikle yiyecek oluyor bu. Eğer bir Japon arkadaşınızı ziyaret ediyorsanız ona bir şeyler götürebilir ve böylece karneniz için iyi bir puanı garantileyebilirsiniz. Ayrıca Japonlar bir seyahatten döndüklerinde arkadaşlarına veya ailelerine mutlaka küçük bir hediye alıyorlar. Japonca'da fazla çalışmaktan ölmek anlamına gelen bir kelime var. Karoshi. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Mesainiz bittiğinde ekstradan birkaç saat daha çalışmak alışılmadık bir durum değil. Sözleşmeniz yoksa bu ekstra saatlerden fazla mesai ücreti almayacağınız anlamına geliyor. Sözleşmeniz var fakat tam vaktinde işten çıkmak istiyorsunuz. Japonlar için bu durum kabalık olarak kabul ediliyor. Kalın ve birkaç saat daha çalışın. Dünyada grup çalışması çok tercih edilen bir yöntem değil. Fakat Japonlar gruplar halinde çalıştıklarında daha başarılı oluyorlar. Japonya'da hizmet sektöründe çalışanlar bahşiş kabul etmiyor. İlginç değil mi? Onlar için iyi hizmet bir standart ve bu yüzden bir karşılık beklemiyorlar. Size iyi bir hizmet sunan kişiye küçük bir hediye bırakmak daha kabul edilebilir bir şey onlar için. Japonlar hakkında ilk duyduğumuz çok temiz olduklarıdır. Batıdaki insanların aksine Japonlar sabah değil genelde akşamları banyo yaparlar. Fakat onsen denilen kaplıca kültürü de oldukça yaygın. Bu kaplıcalardan yararlanmak için dövmenizin olmaması gerek. Japonlar Yakuza gibi eski Japon suç örgütüne mensup kişileri çağrıştırdığını düşünüyorlar. Son dönemlerde bazı onsenler küçük dövmelerle girmenize izin verebiliyor fakat onları da bandajla kapatmanız gerek. Diğer ülkelerde iş yerinde uyumak hoş karşılanmaz, hatta işinizi kaybetmenize bile sebep olabilir. Fakat Japonya'da iş yerinde uyumak garip karşılanmaz. Hatta çalışkanlığın bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Buna inemuri diyorlar, yani uyurken mevcut. Fakat inemuri'nin de belli kuralları var. Örneğin iş yerinde yeniyseniz uyuyamazsınız. 40-50 yaşındaysanız ve o anki konu sizinle alakalı değilse biraz kestirmek gayet normal karşılanıyor. Noodle yerken höpürdetmek. Evet, kulağa biraz garip geliyor ama höpürdetmek yemeği beğendiğiniz anlamına geliyor. Ve yemeği yapan kişi için çok önemli bu. Çıkardığınız sesin yüksekliğine göre yemeği ne kadar beğendiğinizi anlamaya çalışıyorlar. Eğer misafir olduğunuz Japon arkadaşınız noodle pişirdiyse gönül rahatlığıyla höpürdeterek yiyebilirsiniz. Kapı önünde terlik görüyorsanız bu ayakkabınızı çıkarmanız gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca kapı eşiği yükseltilmiş ise de hiç sormadan ayakkabılarınızı çıkarmanız gerek. Japon kültürüne göre bir eve, restorana veya otele girmeden önce ayakkabıları çıkarmak, kiri ve pisliği dışarıda tutmak. Sonuçta bir tatami mattan kir çıkarmak oldukça zor. Bina girişlerinde genellikle insanların dışarıdaki ayakkabılarını çıkardıkları ve iç mekan terliklerini koydukları özel ayakkabı alanları bulunur. Tuvaletlerde bile ayrı terlik kullanıyorlar. Bir Japon evine asla ayakkabıyla girmeyin, bu çok büyük bir kabalık. Japonlar ölen ataları için çeşitli yiyecekleri adak olarak bırakıyorlar. Bu yiyeceklerde çubuklar kasenin içinde dik olarak bırakılıyor. Bir restoranda buna benzer bir şey yaparsanız garip bakışlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü bu Japonlarda ölümü çağrıştırıyor ve hoş olarak kabul edilmiyor. Eğer yemeğinizi bitirdiyseniz çubukları yavaşça kasenin yan tarafına bırakın. Batı ülkelerinde ayakta bir şeyler atıştırmanın ya da içmenin bir sakıncası yok. Fakat Japonya'da yürürken yemek yemek veya bir şey içmek terbiyesizlik olarak görülüyor. Eğer yemeğinizi bir otomattan aldıysanız yanında durun ve orada yemeye çalışın. Batılı ülkelerde eğer bir şeyler içiyorsanız diğerlerinin bardağını doldurduktan sonra kendi bardağınızı da doldurursunuz. Fakat Japonya'da durum tam olarak böyle değil. Eğer bardağınız boşsa başka birisinin bardağınızın boş olduğunu görmesini bekleyin. Eğer daha fazla içmek istemiyorsanız da bardağınızı dolu bırakın. Japonya'da 4 sayısı kullanılmaz. Ölümü çağrıştırdığı düşünülüyor, tıpkı 13 gibi uğursuz. Asansörlerde 4. kat yok. 49 ekstra kötü kabul ediliyor. Bu yüzden Japon arkadaşlarınıza dörtlü bir şeyler vermemeye veya 4 sayısını kullanmamaya çalışın. Toplum içinde sümkürmek oldukça kaba ve iğrenç kabul ediliyor. Eğer burnunuzu silmek istiyorsanız uygun bir yer bulmaya çalışın.
Metrolarda uyuyan çok insan görebilirsiniz. Eğer Japonya'da metroda birisi başını omzunuza koyup uyursa onu rahatsız etmemek ve yol boyunca bu duruma tahammül etmek zorundasınız. Çok uzun saatler boyunca çalıştıkları için bu çok yaygın bir durum. Japon kültürünü seviyorum ben galiba. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.